Bu pazartesi diyete başlayacağım deyip başlayamayanlardan mısınız? Bundan sonra sabahları erken kalkacağım deyip kalkamayanlardan mı? Düzenli spor yapacağım deyip bir türlü başlayamayanlardan mı yoksa? Eğer siz de kendinize böyle sözler verip tutamayanlardansanız, kendinizi yönetmek konusunda bir takım problemleriniz var demektir. İnsanlar başkalarına liderlik etmek peşindedir. Ama başkalarına liderlik etmek kolay bir iş değildir. Başkalarını yönetirken ortaya çıkan problemlerin temelinde kendini yönetirken ortaya çıkan sıkıntılar yatar. Kendini yönetemeyen, kendi kendine liderlik edemeyen, kendine verdiği sözleri tutmayan, kendi sorumluluğunu almayan insan başkalarını nasıl yönetebilir? İyi bir liderde olması gereken kişisel özellik ve becerileri yazmaya kalksak upuzun bir liste ediyor. Bence iyi bir liderliğin ilk aşaması kişinin kendine liderlik edebilmesidir. Önce kendine iyi liderlik etmedikçe başkalarına liderlik edemezsin. Ünlü filozof Platon, kendini yönetirsen dünyayı yönetebilecek gücü bulabilirsin demiş. Charles Mans 1983 yılında yayınladığı Kendine Liderlik Sanatı kitabında kendine liderlik kavramını ilk defa ortaya atan kişidir. Mans'a göre kendine liderlik etmek, kişilerin hayata dair işlerini yerine getirirken ihtiyaç duyduğu motivasyonu sağlayarak kendini yönetebilme ve gerekirse hayatını değiştirebilme sürecidir. Yani kendine liderlik etmenin amacı, kişinin yaşamını ve kendini yönetmesi için gerekli ruhsal ve davranışsal yöntemleri öğrenmek ve uygulamaktır. Kendine liderlik kavramı, öz liderlik, kendi kendine liderlik gibi çeşitli kavramlarla eş anlamlı olarak kullanılır. Kendine liderlik kim olduğumuza, ne yapabileceğimize, nereye gittiğimize dair gelişmiş bir anlayışa sahip olmak, bu yolda kendi iletişimimizi, duygularımızı ve davranışlarımızı etkilemektir. Kendine liderlik yapabilmenin yolu kendi farkındalığımız ile başlıyor. Güçlü yönlerim neler, zayıf yanlarım neler, başarılı olduğum alanlar neler, başarısız olduğum konular neler? Etrafınızda en beğendiğiniz liderlerin hangi özelliklerini beğendiğinize bakın. Sonra o özellikleri kendiniz için düşünüp o alanlarda ne durumda olduğunuzu samimi bir şekilde sorgulayın. Sonra da davranışlarınızı hedefleriniz doğrultusunda geliştirmek için gayret gösterin. Ayrıca Bende Kalmasın kanalımda kendi farkındalığımızı nasıl oluşturabiliriz konusunda hazırladığım videodan da istifade edebilirsiniz. Kendi farkındalığımızı sağladıktan sonra ise irade eğitimi geliyor. Evlere kapandığımız pandemi döneminde bir kez daha anladık ki irade eğitimimiz pek güçlü değil. Eğer bir dış zorunluluk yoksa kendimizi disiplin etmekte zorlanıyoruz. Okul ve iş gibi bir görevimiz yoksa sabah erken kalkma gayretimiz olmuyor. Gün içinde yemek, kalkış yatış saatlerimiz, çalışma zamanlarımız birbirine giriyor. Kendimize verdiğimiz sözleri tutamıyoruz. İrade eğitimi işte tam bu noktada devreye giriyor. İradesi kuvvetli insanlarda sabır ve kararlılık gibi duyguların çok gelişmiş olduğunu görüyoruz. Herkes karar alabilir ama asıl önemli olan alınan kararları gün ve gün sabırlı bir şekilde uygulamak, hayatımızın akışının bir parçası haline getirmektir. Kendimizi zayıf ve güçlü yönlerimizle tanıyıp hedefimize doğru sabırla devam edince kendi gücümüze olan inancımız ve özgüvenimiz artar. Yolda düşsek bile tekrar ayağa kalkarız. Sorumluluk duygusu içsel bir olaydır. En sevdiğin mesleği yapsam bile her iş zor ve streslidir. Yüksek bir sorumluluk duygusu kazanmayı gerektirir. Dışarıdaki insanların ve işlerin size verdiği sevgiyle yaşamayı düşünüyorsanız o zaman dışarıya bağımlılığınız olur. Kendi ayaklarınızın üzerinde durmak için sorumluluğunuzu sevgiyle beslemeniz gerekiyor. Kendini seven sorumluluklarının farkındadır. Kendini tanıyan, kendini seven, kendisiyle barışık olanların sorumluluk duygusu hayatlarının tüm alanlarına yansır. Kişi sorumluluk duygusu kazanınca da söz verebilir hale gelir. Sorumluluk sahibi kişiler verdikleri sözleri tutarlar. İlk önce de kendilerine verdikleri sözleri. Kendimize liderlik için de önce kendimize verdiğimiz sözleri tutmak lazım. Böylece kendimizle de pozitif bir iç konuşma yapmaya başlarız. Eğer iç konuşmalarımızda kavga, çatışma varsa dışa yansıttığımız enerji de çatışma ve kavga şeklinde olur. İç sesimiz sakin ve sessiz olmalı. Sorumluluk duyma, verdiğimiz sözleri tutma ve pozitif iletişim adımlarını geçince kendimize liderlik etmeye başlarız. Artık hayal etmeye ve buna bağlı hedefleri gerçeklemeye yöneliriz. Bir hayaliniz, buna bağlı vizyonunuz ve buna ulaşmak için hedefleriniz varsa çaba ve gayret isteği kendiliğinden ortaya çıkar. Çünkü insandaki en önemli dürtülerden biri hayalini gerçekleştirme isteğidir. Bu da potansiyelin açığa çıkmasını, yeni beceriler edinilmesini,
var olan becerilerin de geliştirilmesini sağlar. Başkaları tarafından takdir edilmek, terfi etmek, gelir artışı gibi beklentiler doğal olarak olabilir. Ama asıl önemli olan o yolda yürümüş olabilmek ve bunu gerçekleştirirken hayattan alacağımız tad olacaktır. Mesela hayalinizi iklim değişikliğinin dünyadaki kötü sonuçlarını ortadan kaldırmak olarak belirleyebilirsiniz. Muhtemelen ömrünüzün sonuna kadar da uğraşsanız bunu başaramayacaksınız. Ama geriye dönüp baktığınızda yapabildiklerinizle iyi ki bu yolda yürümüşüm diyeceksiniz. Tabii ki hayali gerçekleştirme yolu düz, pürüzsüz ve engelsiz değil. Bu yolda bazen dış, bazen de iç engellerle karşılaşırız. Dış engelleri aşmak için azim, yılmazlık, esneklik, dayanıklılık gibi bazı becerilere ihtiyaç duyarken, iç engelleri aşmak için kendini tanıma, kim olduğunu bilmeye ihtiyaç duyarız. İnsan kendine liderlik edebildiğinde hayatını bilinçli bir şekilde yaşamaya başlar. Başkalarının da neyin harekete geçirdiğini bildiğinden çok daha empatik davranmayı bilir. Çevresindekileri de olumlu yönde etkileyen bir rol modele dönüşür. Başkalarını da lider olmaya teşvik ettikleri için çok daha etkili bir lider olurlar.